etmiştir. Bir sonraki aşıya seferimiz saat 15.15'te yapılacaktır. Ama babaanneme muhtemelen o yine ağlardı. Hani çok mutlu olduğunu ağlayan bir insan. Ne derdim? Ya bilmiyorum. Yani onu hayatta olması zaten benim için çok büyük mutluluk olur. Daha o ödülü aldığımda ki Michelin'in sahnesine çıktığımda ona teşekkür ederdim bence. Çay, kahve. Çay mı içersin kahve? Bayağı iyi. Yani babaannesiyle küçüklüğünden beri mutfakta çalışması onu bu yönde bir tutkuya ve aşka yöneltmiş. Mutfak aşkına. Bu da onun ileride kariyeriyle beraber bu tutkusunu başarıya çevirmiş. Şu an keyifle, severek yaptığı işte başarılı bir şef olarak hayatına devam ediyor. Yani bunu böyle şey yaparız. Tamam yapıyoruz zaten. Çekiyor. Aynen. Çok güzel. Şöyle benim büyük dedelerimin bir tanesi çiftçi, bir tanesi süt mandırası olan sütçü bir ailenin çocuğuyum aslında. Küçüklüğümde Isparta'nın işte Beyşehir Gölü'ne 1 kilometre yakın bir yerde doğdum, bir köyde doğdum. Şöyle babaannem yemek yaparken mutfakta ben sürekli onu izlerdim. Hani babaannem o sırada mutfakta hep yemek yapar ve bir yere gittiğinde bizim o köyümüzde ve çevresinde yemeği tatlandırmaya giden kişiydi babaannem büyük yemeklerde ve davetlerde. Ve hani biz babaannemle sürekli ben gidip babaannemi izleyip babaannemin yemek tatlandırışını izleyip aynı zamanda orada oyuncaklarıyla oynayan bir çocuktum. Sonra geriye dönüp baktığımda aslında arkamda koskoca bir hazine, aslında mükemmel bir deneyime sahip olduğumu hissedip oradan esinlenmeye başladığım çok olaylar vardır. Mevlüt Şef kendisi zaten bir köylü ailenin çocuğu olduğu için toprakla beraber ya da geçmişten ailesiyle beraber neyi iyi pişirebildiyse açık ateşle, odunla ya da ilkel teknikler demek doğru mu olur bilmiyorum ama o odunun ateşiyle neler pişirilebiliyorsa burada aynısını beraber pişirdik ve bu insanların biraz daha özüne gitmesine sebep oldu aslında. Bizim kültürümüzde Anadolu'da sofraya önce et gelir, yanına bulgur gelir, yoğurt ve hoşaf gelir. Aslında bu konseptte restoranda aradığımız haliyle servis ediyoruz. Ve her şey lokal. Bunun üzerine mesir macunuyla beraber fırında kızarıyor. Bu Antakya firik pilavı, bu Antakya tuzlu yoğurt kendi tarifimizle beraber. Bu da acılı kayısı hoşaf. Bu da Malatya'dan geliyor. Yerli masanın da hazırlığını yapalım. Balık sos ayarla böyle ama var ya bak. Bütün yemekleri yavaş yemek yapmasıydı. Dolgunlukla yemek yapmak. Yani acelesi yoktu yemek yapmak için. Benim de acelem yok. Ben hızlıyım ama pişen yemek her zaman yağar. Yani Ben hep izledim. O da zaten hep altını kıs. Altını kısmaya ben girerdim mutfağa. Yemeğin altını kıs. Yani bir şey pişiyor olacaktı ama bizde de böyle. Bayram yemekleri olurdu. Altını kıs. Çok kaynamasın. Öncelikle yavaş pişirilmesinin çok
önemli bir teknik olduğunu söyledi bana kendisi. Ve fark ettim ki aceleyle yemek yapınca çıkarılan yemek daha kalitesiz oluyor. Bunu fark ettim. O yüzden ne kadar sakin pişirirsek, ne kadar sakin yemek yaparsak o kadar daha lezzetli ürünler çıkarmış oluyoruz bence. Ki kendisi de kendine öyle öğretti. Ben de öyle pişirmeye başlayınca aradaki farkı fark etmiş oldum kendimce. Beraber evden çıkıp işte babaanneme rica edip işte bizim bir davetimiz var. Bu düğün daveti, sünnet daveti, ölüm yemekleri vesaire olur böyle veya işte bir etkinlik olur. Babaannem böyle gidip önlüğünü bağlayıp bir şef önlüğü vardı böyle şekle ve sabah kalktığında evde mesela bütün kuzenlerim yurt dışından gelir. İşte aile bireyleri hep oradadır. Babaannem 5.30'da kalkmıştır ve yatağınızda babaannemin pişirdiği ekmek kokusuyla uyanırsınız. Benim için o şeydir hani o koku benim için bambaşka bir hafızada kalmış ve mutlu eden olaylardan bir tanesidir. Bence Mevlid Çift'in tabaklarını diğer tabaklardan ayıran en önemli unsurlardan biri hem tatlı hem ekşi hem de kıtırı aynı tabakta kombine ediyor olması. Bir yandan tatlı bir şey yerken bir taraftan ekşi bir şeyle onu dengeliyorsun. Bir yandan hiç beklemediğin anda kıtır bir şey ağzına geliyor ve seni şaşırtabiliyor bence. Benim hayal ettiğim yemekler yani örnek veriyorum ben balığın yanında akıtma veririm mesela. Babaannemin yaptığı bir yemektir bu akıtma. Sabah 5'te uyanıp sobayı yakıp odun ateşinde yaptığı bir ekmekten bahsediyorum. Ben onu restoranımda servis ediyorum. Bir tanesi bundan oluşuyor. Bir tanesi Antalya'dan aldığım tayinle oluşuyor. İşte hep geçmişten. Kendi hayal dünyam. İşte Üsküdar'da yürürken kendi hayal cümle oluşturduğum bir sürü yemek var aslında. Mevlüt Bey aynı zamanda birlikte çalıştığı ekibin fikirlerine, düşüncelerine her zaman çok özen gösterir, önem verir ve saygılıdır. Bunu söyleyebilirim. Yani hani bir işi birlikte yapıyorken bir ekip çalışması noktasında gerçekten hani iyi bir takım lideri olarak karşılıklı birbirimize nasıl katma değer yaratabiliriz, birbirimizi nasıl besleyebiliriz buna her zaman önem verir ve sizi dinler, sizden ne tarz fayda elde edebilir, nasıl beslenebilir, nasıl bilgi alabilir buna her zaman önem verir ve sizin bilgi birikiminize saygı göstererek işine bu şekilde katma değer yaratan bir şef olduğunu söyleyebilirim. Şöyle, biz genel olarak iş bittiğinde, işler yoğun olduğunda hep beraber ekipçe levşemizi çıkarır dışarı. Ekipçe eğleniriz. Çok yoğun olduğu zamanlarda bunu yapmışlığı çok var. Personel motivasyonuna önem veren bir insan. Mutfak tutkunuz değilse bizim mutfakta biraz zorlanırsınız. Öyle söyleyebilirim. Menü şefi listesinin yüksekliği bizi etki etmiyor kötü yönde. Daha çok motive ediyor diyebilirim. Panik anında iyi yönetmemizi bile sağlıyor. Yani çoğu zaman. Yani şöyle bir şefle çalışırken olmuştu. Çünkü şöyle, herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığı durumlar oldu. Şefin mutfağa kurduğu baskı ve baskı altında yemek yapmak, herkes kendi işine fokus, sağ tarafına bakamıyor. Huzursuz bir ortam. Yani bambaşka bir rejim. O yüzden o mutfakta mesela bir yıl yemek pişirdik. Ne pişirdiğimizden anladık, ne çalıştığımızdan anladık. Sadece mobbing yediğimiz bir mutfaktı. Stresle yemek yaptığımız mutfaktı ve birbirimizle iletişimimiz hiçbir zaman iyi olmadı. Her zaman bir şeydik. Hazır komutaydık birbirimize karşı da aynı zamanda. Yani şöyle, benim hayal ettiğim bir yemeği ekibimde 30 kişiyle beraber yemek yapıp onu sunuyoruz. Benim hayalimi sunmaya çalışıyoruz ve bunu mutlu ve huzurlu bir ortamda yapmamız gerekir. Ve bu iletişimi
bu enerjiyi yansıttığım sürece bence iyi bir şef olabilmişimdir. O andan bahsetmek isterim. Çünkü çok hazırlıksız yakalandım diyebilirim kendi adıma. Araba kullanıyordum ve canlı yayını izliyordum. Ve bu canlı yayında önce bir giriş konuşmaları yapıldıktan sonra hiç duymadığımız bir young chef kategorisinden bahsedildi. Ve böyle bir anda Mevlüt Özkaya dendiği an gerçekten arabadaydım ve bir çığlık attım. O kadar sevindim ki kendim seçilmiş gibi oldum. Çünkü bu emeğin karşılığının hemen alınması çok gerçekten hepimiz için mutluluk vericiydi. Ben ödül aldığımda ilk Mevlüt Özkaya yazıyordu ve dedemin ismi Mevlüt. Orada Mevlüt Özkaya yazması hani kendi ismim değil de beni o çiftçiyken o mükemmelliyetçi çiftçinin yetiştiriyor olması benim için başka bir şeydi. Ama babaanneme muhtemelen o yine ağlardı. Hani çok mutlu olduğunu ağlayan bir insan. Ne derdim? Ya bilmiyorum. Yani onu hayatta olması zaten benim için çok büyük mutluluk olur da o ödülü aldığımda ki Michelin'in sahnesine çıktığımda ona teşekkür ederdim önce. Bu bir zeytinyağı, bir şişe zeytinyağı. Mürver Restoran Ayvalık'taki bir şirketle beraber üretmiş. Şişenin üzerinde Şef Mevlüt'ün babaannesini görüyoruz. 2 yıl önce kaybettik ne yazık ki. Babaannesi Mevlüt'ün hep bir doktor olmasını, bir kalp doktoru olmasını istemiş. Çünkü kendisi uzun süre kalp hastalığı çekmiş ve bu yüzden ölmüş. Mevlüt kalp doktoru olamamış ama çok başarılı bir şef olmuş ve bu yağın getirisiyle şu anda tıp öğrencilerine burs veriyor, yardımcı oluyor ve böylece bir şekilde babaannesinin isteğini yerine getirmiş oluyor. Nasıl diyeyim? Babaannem artık bir yaştan sonra ben mutfakta pişirmeye başlarken o beni izlemeye başladı. Ve hiçbir şeye karışmaz. Ben çünkü hani nasıl diyeyim? Ben çocukluğumdan beri bir iş yaptığımda hiç insanların beni izlerken okey ama müdahale etmesine hiç izin vermezdim. O da hep bana saygıyla. Ben yemek yaparken de evde yemek yaparken bile hep izler. Ama yemek pişirdikten sonra oturduğumda sofraya ben bunu şöyle de yapardım diye briefler verdi olmuştur. Sonuçta evde yemek yapan bir kadın babaanne ama biz profesyonel mutfaklarda her şey daha farklı. Hani ben evde 3 defa yemek yapmışımdır. O da üçü de babaannem içindir bu arada. Kendisiyle restoran açılalı çalışıyorum neredeyse. Sevdiğim bir kişi, kendisini devamlı geliştiren, uzun süredir kendini yani izlediğim, takip ettiğim bir eşi. Çünkü bu işte yönetimle olmayan bir şeydir. Açılıkta yönetimdir. Açılıkta yönetim olmadı başarılı olamaz. Yönetmek daha çok önemli. Personeli bir arada tutması, birbirinden aynı hoşgörüde davranması daha iyi bir